Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda hatırlarsınız bir önceki videomuzda Katemeri'nin S-400 iddiasına uzanmıştık. İşte ne diyorduk Katemeri'ne? Amerikalılar Türkiye'ye İncirlik'te S-400'ler konuşlandırılsın, daha sonra sizlere F-35'i verelim teklifini yapmıştı. Bu teklif reddedildi iddialarını paylaşmıştı Yunan gazetesi. Bu konuya dair ilk resmi açıklama Akif Çağatay Kılınç'tan geldi. Kendisi Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışmanıdır. Bu konuya dair önemli açıklamalar yaptı Akif Çağatay Kılınç. Detaylar bir karşımıza gelsin. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları konusundaki tutumunu yinelerken ABD ile süregelen diplomatik müzakerelerin detaylarını açıkladı. Türk medyasına konuşan Kılıç, F-35 ile ilgili duruşumuz belli. Biz ödemesini yaptığımız bir savunma sanayi ürününün bize teslim edilmesi duruşumuz mevzu bahis diyerek Türkiye'nin pozisyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Yunan basınında çıkan haberlere ilişkin olarak Kılıç, iddiaların içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve Yunan basını sanırım onlara sormak lazım diyerek konuya açıklık getirdi. ABD ile ilişkilere değinen Kılıç, diplomaside herkes herkesle görüşür. ABD ile bizim ilişkilerimizde anlaştığımız ve anlaşamadığımız konuları dünya biliyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin devlet kademesi bu mevzuya biz parasını ödedik F-35'lerin, ortada F-35 yok diyor. Mevzuya buradan yaklaşıyorlar. Mantıklı bir yaklaşımda. Yunan basının iddiasına tam olarak da Akif Çağatay Kılınç değinmedi. Bu da aslında şu anlama geliyor. İddialar sanki birazcık doğru gibi ama bu konuda da yorum yapmadı. Akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda. Kıymetli dostlar, Azerbaycan'da çok önemli bir savunma sanayi fuarı bulunmakta. Azerbaycan'da düzenlenen savunma sanayi fuarında Türkiye yaklaşık 50 firmayla gerçekten rekor düzeyde bir katılım sağladı. Azerbaycan'daki fuar sürerken devletin tabi resmi makamları, Milli Savunma Bakanımız, devamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün hepsi sürekli Azerbaycan'la temaslarda bulundu. Çok önemli anlaşmalar da imzalandı Azerbaycan'da. Fakat mesela bugün TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu özellikle de Azerbaycan'ın Hürkuş tedariğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Detaylar bir karşımıza gelsin. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin Hürkuş projeleriyle ilgilendiğini belirterek Hürkuş projesinde izinlerin birçoğu tamamlandı. Birkaç adım kaldı. Onu da birkaç ay içerisinde tamamladıktan sonra önümüzdeki senenin sonuna doğru ilk uçuşumuzu Azerbaycan semalarında göreceğiz dedi. Ayrıca Azerbaycan ile havacılık ve uzay sanayine ilişkin projelerin olduğunu dile getiren Demiroğlu şöyle devam etti. Bu projelerden bir tanesi TUSAŞ tarafından modernize edilen Su-25 uçakları. Bunun birinci aşamasını başarıyla tamamladık. İkinci aşaması devam ediyor. Çok yakın bir sürede Su-25 uçaklarının modernizasyon projesi tamamlanacak. Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet tek millet düşüncesiyle hareket ettiğini belirterek bizde ne varsa onlar aynı zamanda Azerbaycan'ındır diyoruz. Beraber çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye olarak bizde ne varsa aynı zamanda Azerbaycan'ındır diyoruz. Bu ifade gerçekten de tarihe not olarak düşülür. Yani Türkiye savunma sanayi ürünlerinde kendisine üretirse dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da sanki kendisi üretmiş gibi rahatlıkla kullanabilecek. Zaten kıymetli dostlar, şimdi ben böyle imzalanan anlaşmalara bir baktım. Azerbaycan'la bir sürü yeni anlaşma imzalandı. Haluk Bayraktar oturdu bir imza attı. Devamında işte Ahmet Akyol, Roketsanlar, herkes bir imzaya tutuştu. Mesela Asil Fılır 500 sistemimiz vardı. O dikkat çekiciydi mesela. Asil Fılır 500 sistemimiz Azerbaycan'a ilk kez ihraç edildi. Aslında Asil Fılır 500 zaten Azerbaycan yüzünden ortaya çıkmıştı. Nasıl? Kısmen kıymetli dostlar, Kanada bize ambargo uyguladı diye biz oturmuştuk. Sen bize ambargo mu uygularsın? Biz daha iyisini yapacağız. Bekle ve gör demiştik. Daha sonrasında Aselsan Kanada'nın kamerasından %30 daha iyi olan Asil Fılır 500'ü geliştirmişti ve Asil Fılır 500 de manidar bir şekilde ortaya çıkmasına asıl sebeplerden bir tanesi olan Azerbaycan topraklarına giderek önemli bir anlaşma imzalandı. Teber mühimmat kitleri, şu akıllı olmayan mühimmatları akıllı mühimmata çeviren, nokta atış yapabilen teber mühimmat kitlerimiz var ya, onlar da yine Azerbaycan'a gidecek. Akabinde Aselsan Azerbaycan'da ortak üretim hattı oluşturuyor. Aselsan ürünleri dünyaya ihraç edilirken Azerbaycan'da da üretilecek. Milli Muharip Uçağı
ortak Kaan yine Azerbaycan'ın ilgisi sorulduğunda bu konuda da ortak çalışmaların yapılacağını belirtmişti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu. Yıllardır söylenir işte iki devlet bir millet. Yıllardır söylenen bu ifade daha öncesinde yalnızca büyük çoğunlukla slogandı. Ama 2020 Karabağ Harekatı'ndan sonra bu slogan artık yerini çok büyük bir gerçeğe bıraktı. Zaten bu anlaşmalarda bunun en büyük kanıtı artık lafta değil gerçekte Azerbaycan'la iki millet tek devletiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve devamında 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne gidelim mi? Tabii türlü görüşmeler gerçekleşti Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dün mesela misafiri Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ti. Şöyle fotoğrafın nabzını ölçecek olduğumuzda görüşme sanki samimi geçmiş gibi ummaktayım. İtalya Başbakanı Meloni, Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'nde konuşma yapmadan önce Elon Musk'la bir araya gelmişti. Elon Musk hatta kendisi hakkında demişti ki Meloni'nin içi dışından daha güzel diye bir ifade kullanmıştı. Valla Meloni birazcık Elon Musk'ın etkisinde mi kaldı bilinmez ama yani Birleşmiş Milletler kürsüsünden çok ilginç açıklamalar yaptı. Hani daha öncesinde İsrail'e daha sert eleştiriler yapan kadın ne oldu da bir anda değişmişti. Dedi ki Meloni, İsrail'in 7 Ekim'deki korkunç saldırı gibi dış saldırılara karşı kendini savunma hakkı olduğunu düşünüyoruz. Ancak aynı zamanda İsrail'den uluslararası hukuka saygı göstermesini istiyoruz diye hiçbir şekilde realitede karşılığı olmayan hani bu ikisi nasıl yapılacak dediğimiz bir açıklamaydı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'nde kürsüde dünya 5'ten büyüktür. Gerek Filistin gerek Kuzey Kıbrıs kısacası Türk dış politikasındaki hangi gündemler varsa açık konuşayım çatır çatır dile getirdi kendisi. Mesela şu kareler ilginçti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Netanyahu'yu ve İsrail'i suçladığı anlarda görmüş olduğunuz İsrail yetkililer Cumhurbaşkanımızı aynen bu şekilde dinlemektelerdi. Salonu terk etmemelerine ben açıkçası şaşırmıştım. Türk evinin çok ilginç bir konuğu vardı. Gayet de samimi fotoğraflar ne yalan konuşayım ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Nikol Paşinyan'a Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabını hediye etmişti. Hatırlanacağı üzere bu kitabı Cumhurbaşkanımız Elon Musk'a da hediye etmişti. Geçtiğimiz dönemlerde fotoğraf üzerinden yorum yapacak olduğumuzda sanki samimi bir havada bu görüşme gerçekleşmiş gibiydi. Birazcık savunma sanayi gelişmelerimize uzanalım mı? Roketsan Sungur'dan güzel yeni güncellemeler mevcut. Kıymetli dostlar, Roketsan Sungur hava savunma füze sisteminin irtifa kabiliyetini 6 kilometre olarak güncelledi. Daha öncesinde 4 kilometreydi menzili. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki 19.685 fit irtifaya kadar hava hedeflerini imha edebilen Sungur şu an dünyanın en uzun menzilli Manpad sistemi olarak gösteriliyor. Manpad sistemleri yani şu an mevcut savaş koşullarında belki de uçakların, helikopterlerin baş belası. Çünkü alçak irtifaya giriyor uçaklar, helikopterler hedefleri daha net vurmak için. Alçak irtifaya geldiğinde bunun gibi mobil sistemler, pratik sistemler çok etkili ve bu sistemin en menzillisinin bizde olması gerçekten de mükemmel bir gelişmeydi. Unutmadan şunu da belirteyim. Son füzesinin önümüzdeki zamanlarda artık Azerbaycan ordusunda göreceğiz. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci. Son füzesinde de teslimatlar yapıldıktan sonra Azerbaycan tarafından başarıyla kullanılan mühimmatların arasına dahil olacak. Hem Su-25 platformundan hem de Akıncı platformundan son füzesi atılabilecek diye bir açıklama yapmıştı. Diyebilirsiniz sanki daha önce bir son füzesini Azerbaycan'a vermemiş miydik? Vermiştik kıymetli dostlar ama Azerbaycan bunu kullanamıyordu. Sebebi neydi? Sebebi motorunun yerli olmamasıydı. Sağ olsun bu konuda da Kale Arge hemen bizim imdadımıza yetişmişti ve Kale Arge tarafından son füzesinin motoru yerlileştirilince ihracatının önünde hiçbir engel kalmadı ve Azerbaycan'da son füzesine kavuşmuş oldu. Bugünkü sosyal medya haberimizin son kısmında hep birlikte ve Ukrayna topraklarına gideceğiz. Ukrayna topraklarında destan yazmaya devam eden bir Türk yıldızına gidiyoruz. Bu Türk yıldızımızın ismi Kirpi'ydi. Ukrayna birliklerinin kullandığı Türk üretimi BMC Kirpi, Rus ordusunun düzenlemiş olduğu dronlu saldırılar sonucu imha edilmişti. Aslında haberin buraya kadarında diyebilirsiniz. Kaan bu kötü bir haber, imha edilmiş. Kıymetli dostlar, Kirpi imha edildi de nasıl imha edildi? Bir görseniz görmüş olacağınız üzere
tamı tamına Ruslar Türk yapımı zırhlı araç Kirpi'yi 5 tane drone saldırısı sonucunda imha edebildi. Şimdi sizlere aktarmış olduğum o son Kirpi haberi var ya, hiç basite alınmayacak bir haber. Bunun sebebi ise bizim Kirpi'mizde aktif koruma sistemi yok bu saldırı esnasında. Ona rağmen 5 tane insan hava aracı Ruslara ait rahat bir şekilde, yani aracın neresinden isterlerse oradan vuruyorlar. 5. saldırıdan sonra motoru duruyor. Alevler çıkmaya başlıyor. İçerideki personel hala sağ, hala yaşıyor. Yani siz düşünün, Kirpi'nin ihraç versiyonu şu an Ukrayna'da destan yazıyor. Bunun gibi olup da hareketine devam eden 5 tane drone bombası yiyip de hareketine devam eden daha başka bir zırhlı araç yok. Tank bile yok. Çünkü Rusların kullanmış olduğu, her iki tarafında kullanmış olduğu bu dronlar, yani tankları bile, koca koca Leopard'ları tek seferde imha ediyor. Ama Türkiye üretimi ihraç versiyon Kirpi 5 kere Rus saldırısına dayanmış. Bu gerçekten de Kirpi'nin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Dediğim gibi bu ihraç versiyon, Allah bilir, elimizdeki Türk versiyon 7, 8, 9, 10 drone saldırısından sonra bile belki yoluna devam edecek. Bugünkü videomuzda sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.